Kada Film Akademi'nin seksi ve mübarek takipçileri, yeni videomuzda daha hoş geldin. Bu videoda artık geçen hafta yapan yaptı, eden etti, sular duruldu. Ben de dedim ki yabancı sayfalar yaptığı yerli içerik üreticilerimiz hiç kullanmadan aynısını alıp birebir uyguladılar. Oh dedim, tamam, bu hafta sular duruldu. Ben de kullandığım Premiere Pro'nun 2025 versiyonu ile ilgili bir video yapayım dedim. İzlediğim yabancı videolara dahil hepsinde teknik bir hata var. Bu videoda onu da öğreneceksiniz. Onu da anlatacağım. En başta teknik hatadan önce şunu da göstereceğim. Bunlar direkt uygulamayı açıp göstermiş. Ama şunu unutmayın, bak bu çok önemli. Normalde Premiere Pro anlatılan 2025 versiyonu olan normal Premiere Pro değil. Siz normal bilgisayarınızı açtığınızda o mor pembe logolu Premiere Pro var ya, orada değil. Beta versiyonda olacak güncelleme. O anlatılanların hepsi beta versiyonu. Buna kimse değinmemiş. İlginçtir. Niye değinmemişler anlamadım. Şimdi beta versiyona değinmenin dışında nasıl indirilir onu da göstereceğim. O da çok önemli. Bilmeyen açıp normal güncelleme yapıyor ama o yeniliklerin hiçbiri gelmemiş. Mantığımızı kullanalım biraz. O yüzden böyle bir video yapayım dedim. Suların da durulmasını bekledim. Şimdi doğru şekilde yeni beta versiyon Premiere 2025 videosu yapıyorum. Premiere Pro 2025 yerine bu beta versiyon demek daha doğru olur. Kapakta da yazıda da yine ben 2025 yazacağım çünkü o şekilde biliniyor, o şekilde aratılıyor. Ama aklınızda bulunsun, normal Premiere değil, beyaz logolu olan Photoshop'taki gibi beyaz logolu olan Premiere Pro'yu anlatacağız bu videoda. Nihayet böyle olması gereken bazı şeyleri yapmış. Bu Adobe mühendisleri ne yapıyor? Tüm gün ofiste kahve sigara mı takılıyor anlamadım gitti. Daha 2012'de Edius'ta olan özellikleri daha yeni nihayet koymuşlar. O da beta versiyonunda. Hadi videoya geçelim de çok uzatmayayım. Şöyle bilgisayarımızın şeysinden, bu bilgisayarın Windows 10, diğeri 11'di. Önceki videolardan belki hatırlarsınız. Şöyle Creative Cloud'u açayım. Şuradan done yapayım. Creative Cloud'unuz var mı bu arada? Eğer yoksa abi ben vallahi sahte kullanıyorum diyorsanız ona çözümüm şimdilik yok. Bir de YouTube sıkıntılı yer ya. Şimdi bunun sahte versiyonunda beta oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Şimdi sahte versiyon deyince de illegal gibi oldu. Yani biliyorum izleyenler edenler birçoğunuz gariban Anadolu çocuklarısınız. Bu işi profesyonel yapmıyorsunuz haklı olarak. Bu Adobe firması da ne DaVinci gibi, CapCut da artık saf dışı kaldı da, bu Adobe firması da ev sahibi gibi ayda bir yılda bir gel lan kiramı ver diyor, böyle bir kere satın alamıyorsun. O yüzden de DaVinci'lerin de elinde güzel bir koz oluyor. O yüzden o tartışmalarda hak veriyorum, yani çok sıkıntılı bir durum. Evet diyorsan abi vallahi ben bir yerlerden, malum yerlerden buldum, öyle kullanıyorum, sana diyeceğim hiçbir şey yok. O şekilde beta versiyonu denemedim çünkü sanırım bunlar da yavaş yavaş, CapCut şu an sıfırdan öyle yaptı. Bunlar da şöyle yapacak. Benim yorumum bu. Fütüristik bir yorum olsun. Belki tamamen yanlış bile olabilir. Bir 5 yıla 3 yıla göreceğiz. Bunlar, CapCut şu an onu yapıyor ya. Galiba her şeyi biraz böyle internet üzerinden yapacak. Hatta belki ileride programın kendisi de direkt online olabilir. Bilgisayara indirmeden. Öyle olunca da kontrolü rahat oluyor. Bana para vermezsen kullandırtmam sana diyor. Hani Canva falan öyle ya şu an. Sanki bu programlar da yavaş yavaş böyle online'a kayacak ve paran yoksa kes ulan pis fakir sen bizi kullanamazsın diyecekler gibi geliyor bana. Bu beni ürkütüyor. O yüzden geleceğe dair yatırım istiyorsanız şimdiden o malum masaüstü versiyonlarınızı böyle eski bilgisayarlarda falan koruyun. Belki gelecekte kullanamayız. Ben bile kullanamıyor olabilirim. Diyelim ki her şey iyi gidiyor. Hayatınız cillop gibi, Bitcoin'den parayı vurdunuz ya da emminiz, dayınız, babanız zengin. Size Adobe üyeliği aldı. Tamam mı? Ya da bu işi yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Dediniz ki ulan ben kul hakkı yemem. Adobe'yi o yüzden orijinal kullanayım. Geldiniz Creative Cloud Desktop'a. Bak böyle. Burada programlar var. Bak burada ana sayfası. Burada uygulamalar, apps falan filan. Bu apps'in üzerinden şurada bak beta var. Beta'ya bastım. Bu arada bu videoyu bu kadar geç çekmemin bir diğer nedeni de şu. Normalde laptopumda Windows 11 var ve burada Premiere Beta açıkta ama bu Windows 10 olduğu için, bu masaüstüm benim.
Burada Premiere Beta açık değildi. Ben de dedim ki o yüzden acele de etmeyeyim. Belki Windows 10'a gelmeyebilir. Ona göre doğru bilgilendirmeli bir video yapayım. Windows 10'a da geliyormuş. Bu hafta geldi bana. Ben de onunla video çekmektense bununla doğru video çekeyim dedim. Windows 11'e geçmeyenler vardır aranızda ve şuradan install'a basalım yüklemeye ve Premiere Pro Beta'mız yüklensin. Bu internet hızına göre değişebilir. Bizim Paris Belediye Başkanı Pantin muhtarımız sağ olsun internete hızlı yaptı. Fiber internetimiz var. Hızlı iniyor. %36, %39, 45, 50, 53, 54, 58. Buraları geçelim. Şöyle next diyelim şuna. Programımız indi. Şöyle baktığımızda şurada Adobe Premiere Pro Beta bastım. İlk defa sizle açıyorum. Bak böyle beta yazıyor. Mavi. Normalde Premiere Pro şurada var zaten. Görüyorsun. Bu değil. Bilginiz olsun. Bu beta olan. Anlatacağımız milletin videolarda anlattığı da bu versiyon. Normal versiyon değil. Bilginiz olsun. O bilgiyi de atlıyorlar. Çoğu çocuk bilmeyecek. Tıklayacak. Ulan o özellikler niye yok? Zaten bana sorarsanız aman aman özellikler gelmiş mi? Benim burada gelmiş dediğim tek bir özellik var. Benim işime en çok yarayacak, beni hızlandıracak. O da ta 2012'de Edius'ta bile olan bir özellik. O da şu crop özelliği. Göstereceğim zaten. Nihayet efekt kontrole Premiere yeni koyabilmiş. Helal olsun. Bu açılsın bakalım. Bekleyelim. Şimdi uygulamamız yüklendi. Ama uygulama yüklendi ya. Şu bak. Şu ekranda bir problem var. Ben de diğer Premiere Pro'ya ben bir eklenti yüklemişim. Ondan dolayı tüm gün açılmadı. Nihayet çözdüm olayı. Olayı da nasıl çözdüm biliyor musun? Mesela şurada var olan bir projem var ya benim. Bu projeme sağ tıkladım. Normalde normal Premiere Pro'dan açılacaktı. Ben beta ile aç dedim, düzeldi. Hani özel bir şey de yapmadım. Başınıza gelirse bunu yapın çünkü sizde de belki benim gibi çok eklenti, extension olabilir. Açamayabilir. Önce Premiere Pro'nun normalini açayım. Bak burada hala Premiere Pro 2024 yazıyor. Hatta Creative Cloud'u da açayım ben. Her şeyin doğrusunu anlatıyoruz kardeşim. Doğrusunu. Kanalın amacı bu. İçeriğimiz çok yok ama doğru şey var. Artık yıldım. Yıldım gerçekten böyle yalan yanlış sağdan soldan eksik bilgilerle. Dedim yazık günah ya. Millete yazık günah. Ben de bakıyorum lan güncelliyorum, güncelleme gelmemiş. Bu arada anlattım videonun başında. Bu bilgisayara da gelmemişti güncelleme. Allah Allah, arıyorum bakıyorum özellikler gelmemiş. Çok aradığım o crop özelliği var, yok. Gelmemiş bu uygulamaya. Niye diyorum, sonra baktım ki beta versiyonu. Beta versiyonu da benimki Windows 10'du. Laptopa gelmiş, buna gelmemiş. Dedim pe Allah belanızı, bu bilgiyi niye bahsetmiyorsunuz? Neyse, şimdi buradan beta versiyonu şeyi anlatacağım. Bak normal Premiere versiyonu apps var ya, app'lere gelelim. All app ya da şuradan video diyebilirsin. Bak Premiere Pro'ya bastığımda zaten en son güncel versiyonu benim 2024 mor logolu. Bundan bahsetmeyeceğiz. Bunda o dediğimiz özellikler yok. Şuradan şöyle bir Deniz'in videolarından birini açayım. Şu projeyi açayım burada. Bir de Premiere Pro'nun dersini anlatacağım beta diyor, bak onu açıyorum. En başta bir kere arayüz değişmiş. Tasarım güzelleşmiş. Ben sevdim. Okey. Şöyle açılsın. Ben ilk halini açtım. Bilginiz olsun. Hiç ellemedim. Şimdi şöyle hemen hemen burası aynı, tamam mı? New Project'e bastığımda ilk farklılık burada geliyor. Projenin adını yaz. Şurada da location diyor. Yerini belirle. Şuradan mesela choose location diyelim mesela. Eski videolarımı bilenler düzenli çalışmanın önemini bilir. Şurada mesela benim çalıştığım projelerden mesela Deniz'in projelerinden birisinde şurada proje klasörünü buraya kaydet diyorum. İsmini de ne yazalım? Gerçek öz hakiki Premiere Pro videosu. Tabii bu ismi makarasına koydum. Böyle bir isim asla koymuyoruz. Düzgün hatırlanacak isimler. Şu özellik çok güzel. Template. Benim ta YouTube'daki şuradan oldest diyeyim ilk videomu hatırlayanlar var mı bak? Hollywood klasör sistemi. Ta o zaman bunu anlatmıştım gençler. 3 yıl önce. 3 yıl önce. Hemen geri döneyim. Bunu şuradan standart template projesi dediğimde Premiere yeni getirmiş. Bak ne olacak göreceksin şimdi. Şu videoları seçelim. Premiere'in bunlar kendi içindeki video bu arada. Güney Amerika'da çekilmiş videolar. Çok güzel videolar. Her Premiere Pro'da geliyor içinde. Şöyle şurayı bir çift tıklayıp büyüteyim. Siz de yapabilirsiniz. Template olarak açtı ya.
Bak görüyor musun? Benim eski klasör sistemimde de vardı bu videoda. Footage, audio, grafik, müzik, fotos. Bu şekilde klasörleme. Mesela bunlar footage olarak geçiyor bu videolarımız. Şöyle çift tıklarsam büyür. Ben kısa yol atamadım henüz. Şöyle çift tıklayalım, büyütelim ki ekran daha rahat olsun. Şöyle ben liste sistemini nedense hiç sevemedim. Eskiden beri hep böyle çalışırım. Şunları alıp footage'ın içine atarım videolarımızı. Bunlar da bizim sekanslarımız. Ben kendim sekansa da bir şey açarım ama şu anlık kafanızı karıştırmayayım. Açtığımızda bu template'i bu şekilde bir şey veriyor size. Bence bu mükemmel bir özellik. Bunun için düşün, özel video yapmıştım. Şu klasörleri Google Drive'a atmıştım. Artık buna ihtiyaç yok. Buradan açabilirsiniz. Timeline'e şu şekilde attı. Birinci yeniliğimiz o bahsettiğim açılış. İkinci yeniliğimiz, bu arayüzü ben bilerek ellemedim. İlk başta sizde büyük ihtimal şu arayüz gelecek. Siz açtığınızda bu learning arayüzü gelecek. Yani öğretmek için. Şurada tek tek anlatıyor zaten. Şuradan arayüzü ben hemen editing'e aldım, kurguya. Hemen icraat. Az laf çok iş. Burada zaten seçtiğim videolar geldi. Sonra şuralar falan değişmiş. Bu arada bir yandan da ben Premiere Pro'nun diğer versiyonunu açayım ki farkı görelim. Bak. Buradaki arayüz bu şekilde. Buradaki bu. Bunun arayüzünü sevdim ben. Bir diğer özellik, benim en sevdiğim, harika olması gereken bir özellik ve Premiere'e kızdığım bir özellik. O da ne biliyor musun? Ta 2012 yılında, ben öğrenciyim. O zamanlar Edius kullanıyorum. Böyle haber kanallarında falan staj yapıyoruz, ediyoruz. Şu video, tamam mı? Eski versiyondan göstereyim, anlayın aradaki farkı. Mesela bu video ana videom, tamam mı? Şu da benim aldığım detay videom olsun. Normalde atıyorum videom böyle geldi ya, ben ana videomun üzerine detay koyacağım. Şuradan göstereceğim mesela, bak. Şuradan bir stok video alayım mesela. Şöyle küçük stoklar olsun. Şimdi internetten indirmişim ben bunu. Şuradan şurayı alayım. Şimdi ana videom bu, tamam mı? Bunun üzerine bu stok gelecek. Attım. Şimdi buradan bunu attığımda video bak üzerinde tam ekran değil. Doldurmak için normalde ne yapıyorduk buradan? Scale the frame size. Set the frame size. Onun farkını da anlattığım bir video vardı. Bunun yerine şöyle bir şey yapmış. Hoşuma da gitti. Hemen bu stoğu da buraya alalım. O farkı da görelim. Şurayı aldım. Şuraya attım. Oynatıyorum videomu. Görüyorsun. Videomu direkt doldurdu. Şuradan bak Properties geldi. Efekt kontrol yerine Properties geldi. Basıyorum. Fill dediğimde doğru şekilde dolduruyor. Fit dediğimde de şöyle oynatırken mesela bu girdi. Fill dediğimde direkt dolduruyor. Şu şekilde izleyelim. Normalde ilk hali nasıldı videomun? Tekrar hatırlayalım. İlk halini şöyle attığımda bayağı bir zoom girmiş. Hatta efekt kontrole bakalım. Şuradan motion'dan. 100'deki hali. Normalde bunu 50 indirecektim. Ya da sağa tıklayacaktım. Scale to frame size yapacaktım. Onun yerine bir kere bastığımda properties açılıyor. Şuradan fit. Çok küçükse de fill diyorum. Artık sıkıntısız hallediyorum. Birinci güzellik bu. Beni hızlandırmış. İkinci güzellik yine buradan anlatacağım. İkinci fark da şu. Crop bölümü. Çok güzel. Mesela bu sinematik bir görüntü. Diğer görüntüme geleyim. Bu arada burada tuşları atamadım ya. Elim el alışkanlığından gidiyor. Bu da mesela sinematografik bir görüntü ama ben tam ekran olsun. Bunun da tam ekran olsun istemiyorum. Eski Premiere'de şöyle yapıyorduk. FX'e geliyorduk. Buraya crop yazıyorduk. Alıyorduk bu crop'u üzerine atıyorduk. Sonra şuradan crop'tan yukarıdan aşağıdan atıyorum 10. Aşağıdan da 10 vereyim. Gördün mü? Kaş derler buna. Kaş attım. Beni ne kadar uğraştırdı gördüm. Ama yeni gelen özellikle bir kere videoya tıkladığımda Properties açıldı ya. Bak şurada direkt crop özelliği var. Hemen burada az önceki gibi 10 yazalım. Aşağı kısma da 10 yazdım. Şöyle crop'umu attım, bir kaş atmış oldu. Bu özellik Sony Vegas'la, Edius'la, CapCut'la hepsinde var. Premiere nihayet 2025 yılında bunu akıl edebildi. Bravo diyorum. Sonra bir diğer özellik. Şimdi bu özellik de şu. Artık insanlar CapCut'tan yavaş yavaş bir şeyler almayı öğreniyor galiba.
Ben de o konuda şeyim. Kendi alanımda da onu öğreneceğim. Artık ilham mı dersiniz, cukkalamak mı dersiniz? Ben de artık patladım. Bununla ilgili de bir video yapacağım ve artık sel gibi akacağım. Onu başka videoda anlatacağım. Biliyorsunuz CapCut, Premiere, DaVinci, Final Cut özellikle Allah ne verdiyse alıp kendine uyarlıyordu. DaVinci'de biraz geç çıktığı için ne var ne yok kendine olanları alıyordu. Premiere'de demiş ki ulan alemin doğrucu Davut'u biz miyiz? Biz de milletten alalım. Normalde şu video, şu top oynadıklarını şuradan belki daha hızlı anlatabilir miyiz? Şu video üzerinden anlatayım. Bu videonun hızı güzel çünkü hızı anlatacağım. Normalde bu videomuz şu hızda. Ben eski sistemde bunu yapmak için Ctrl Rize'nin R'sine basardım. Ya da sağ tıklardım. Speed Duration'a basardım. Derdim ki 100 ya bu. Olsun 250. Bunu sallıyorum. Şöyle izleyelim. Bu şekilde yapıyordum. Ama şu an bunun yerine bir kere videoma bastığımda yine Properties açıldığında bak şurada Adjust Speed var. Aynı Final Cut'taki gibi, aynı CapCut'taki gibi. Yani hızını ayarla diyor. Bastığımda buna birebir aynı ekran açılıyor. Bu sadece yenilik. Samimi olayım. Bence bir hız değil. Çünkü ben zaten Ctrl R'ye elim alışmış çat diye bunu açıyorum. Ya da daha da profesyonel olanlar bilir. Şuradan R tuşuna yine basanlar. Rize'nin R'si. Ya da şura var ya bak. Rate Stretch'e bastığında mesela bunu hızlandıracaksın ya. Şöyle çektiğinde aşırı hızlı olacak. Bak izle. Ya da bunu yavaşlatıyorsun. Al. Bayağı yavaşlasın. Tabii bunun kötü yanı şu. Diğerine göre daha kontrollü gidemiyorsun. Şurada hiç yoktan kontrolü sende. O yüzden Ctrl R'yi ben hala kullanırım. Bu benim çok işime yarayacak mı bilmiyorum ama yenilik olduğu için bunu anlatayım. Arada da bir yenilik, boş yenilik mi laf olsun diye yenilik mi onu da dememiz gerekiyor. Onun dışında bir diğer yeniliğe geçeceğim. Aslında bu çok yenilik mi bilmiyorum. Diğeriyle karşılaştıracağım. Şu Edit'ten basıp Preferences'tan ikinci olan Appearance var ya, görünüş. Buradan Color tema var bak. Aşırı karanlık, Dark, Light. Light'ı yapınca tam bir böyle fakir kurgu programı oluyor. Light'ı hiç sevmedim. Eski Sony Vegas'lara falan benziyor. Zaten normalde de Dark'ı kullanıyordum. Dark'ıs da çok kötü değil. Şuradan color kontrastı yapabiliyorsun bak. Şu keskin geçişler var ya. Ara geçişleri görebilmek için. Burada siyah oldu. Şurada çok belli. Bu da güzel olur. Darkest yapalım bunu en koyu. Diğerinde de bu da hemen hemen darktı. Bakalım eskisindeki fark ne kadar? Orada gördüğün gibi şu şekilde açabiliyordun. Bu şekilde kapatabiliyordun. Bir diğer yenilik şöyle, bunu da Premier Gal ablamızdan aldım. Diğer içerik üreticilerimiz gibi. Şöyle yazılar yazdım. Normalde bu beni uğraştırıyordu. Aslında ben bunun eskisinde de taktiğini bulmuştum kısmen ama bu kadar pratik değildi. Gördüğünüz gibi birbirinden berbat, tam bir köfteci esnaf kartvizit yazısı. Bu font bu videoya uymaz. Videoyu çirkinleştirir. Normalde hepsini tek tek düzelteceğiz, edeceğiz. Yerine bir kere bastığımda bak bu şekilde geliyor ama hepsini seçtiğimde çoklu seçildi diyor. Çoklu klip seçildi. Şuradan da fontumuzu şöyle hadi Gotham falan yapalım da böyle video uzamasın. Sonra buradan fontumuzu küçülttük. Bu arada bakalım diğerlerinde işliyor mu? Aynı anda. Aynı anda işliyor. Gördün mü? Rengini şöyle nasıl bir renk yapalım? Videonun içinden seçelim şöyle. Güzel bir renk olmadı. Şu biraz sarımsı. Okey. Bu rengini bu yaptık. Sonra şuradan böyle ortalama olsun yerini böyle biraz açalım. Ondan sonra biraz sola fontu da biraz küçültelim. Hatta şöyle kenarda dursun. Bakalım. Şehir dedik. Sonra doğa dedik. Hepsine bir kere de verdi. O da güzel. Bu da güzel. Yeni gelen bir özellik. Daha sonra renkle ilgili bir özellik gördüm. Genel projelerimde şu son zamanlarda özellikle mesela denize montaj yapıyorum, bilenler bilir. Orada direkt
Color'a girmiyoruz. Çünkü çok uzun vloglar oluyor. GoPro ile çekiyor ve normal profilde çekiyor. Çünkü öyle bir maceraya girmeyelim diye. Çünkü sürekli bir üretim olduğu için. Orada yapmıyorum ama mesela kısa filmler, klipler, log gelenler oluyor. Onu ilgilendiren bir değişiklik gördüm. Yine Premiere Gal ablamızda gördüm. Kaynak da verelim çünkü böyle cukkadan şey olmaz. Bu kısmı sektörün profesyonel kısmında da genelde renkçiyle falan hallettiğim için kendi videolarım dışında çok böyle ilgilenmiyordum. Özellikle bir de ben Lumetre'yi hala sevmiyorum. Renkle gerçekten DaVinci daha iyi. Yani kusura bakma Premiere. Gerçekleri de söyleriz. Bunlar footage klasöründeydi ya. Şöyle hatta silelim bir. Bunları videolarımı seçip sağa tıklayıp şuradan Modify kısmında Color seçeneği geliyor. Bak buradan da Override Media Color Space'ten mesela şöyle Fuji F-Log 220 gibi bir çılgınlık yapıp koyalım. Değiştirebilirsin dedim. Gördün mü, kendine bir renk attı. Bakalım burada peki işe yarıyor mu? Burada nasılmış? Bir deneyelim. Eskisinde şu hariç. Buradan Modify'a gidip Color'a geldiğimde şurada gördüğün gibi seçeneklerin biraz daha az. Mesela genelde de renk ediyor. Bu olması gereken budur. Şöyle atalım. Burada o farkı da görmüş oldun. Şurada mesela bayağı az bir seçeneğimiz var. Diğer tarafta doldurmuşlar. Bu arada mesela onları şöyle log yapsam. Gerçek log bu değil çünkü. Ama sanki Adobe bunu çekerken güzel bir şeyle vermiş gibi. Kamera böyle Red 709 desek. Biraz daha orijinaline yaklaştı. Bu arada doğru renk için de şu ayarı yapın. Şu file'dan proje settings'e gelip general diyor ya. Oradan şu color sekmesine basacağız. Şuradan da auto detect log video color space, hani log videonun renk boşluğunu, space'ini, boşluk diye çevirdim ama ne oluyor tam Türkçesine? Color space'ini şey yapsın, otomatik görsün, desin ki buradan doğru şey verin. Ama dediğim gibi ben genelde projelerimde şöyle güzel, hele böyle şöyle tertemiz çekilmiş bir projede, prodüksiyonlu bir işse renkçiye veriyorum. Hem o ekmek kazansın, bir de her şeyi de biz yapmayalım. Tamam, kendi işlerimizde yapıyoruz ediyoruz ama renkçinin dokunması bir ayrı oluyor. Şöyle bir bu yenilik gelmiş. Daha sonra Essential Graphics Graphic Template olarak şurada bunu üste alayım. Burada ta eskiden benim yüklediğim 3-5 şey vardı. Ben genelde bunları, eski alışkanlık mıdır nedir, ya After Effects'ten bulduğum ya da hazır bulduklarımı koyuyorum. Title'larla da böyle aman aman çok işim olmuyor. Ya da hazır Premiere Composer gibi hazır şeyler var ya, artık yeni extensionlar. Buradan alıp koyduğum için çok böyle şey yapamadım. Bu diğer özellik çok aman aman beni vay harika olmuş diye cezbetmedi ama büyük ihtimal geliştirecekler. Şöyle bakalım, bak yazının çirkinliğini görüyorsun değil mi? Mr. Horse. Arial yerine bunu ne yapalım? Şöyle roboto yapalım. Biraz da küçültelim. Mr. Horse çok şeysin. Buraya da Kada Film Akademi yazalım yani. O kadar video yapıyoruz. Kada Film Akademi şu şekilde geliyor. Şunu da fullledik. Şurada güzel. Kada Film Akademi. Daha çok bunları kullandığım için beni aman aman cezbetmedi. Hatta güncellemesi gelmiş. Şunu güncelleyeyim. Burada da zaten yine aynısını yapıyordum ben. Yani eski Premiere'de de yine bu tarz bir ihtiyacım olduğunda text presetlerden şöyle çekeyim. Çok ihtiyacım olmuyordu. Çok böyle o projeye özel bir grafik yapacaksam da zaten yapıyordum. Mr. Horse diyor. Ama bak mesela buna bastım. Mr. Horse'un kendi şeyi açıldı. Buradaki güzellik şu properties'de hemen gelmişti. Burada bak bunu attım ya, buna bastım. Şuradan text'i bulacağım. Geleceğim. Orada hızlıca properties'in açılması güzel olmuş. Hadi buna da Kada Film Akademi'yi yazalım. Tabii bu şekilde bırakmak, asla bırakmayın. Bu çok güzel bir yazı şekli değil. Ha, bunu şeyde kullanabilirsiniz belki. Son dönemde Instagram'da kendiniz video yapıyorsunuz ya, böyle millet çalmasın etmesin diye kullanabilirsiniz. O şekilde. Ve gelelim Sade'de. Yani bu videoda da Premiere'in aslında piyasada
Premiere 2025 diye paylaşılan, artık bilinen diyeyim. Kaç hafta oldu çünkü. Premiere'in aslında Premiere değil de Premiere Pro parantez içinde beta olduğunu gördük. Bu da aynı Photoshop'taki gibi biraz internet destekli olacak. Yani bunu CapCut çok iyi başardı. Videonun başında da söylemiştim. Sanırım bunlar artık bizi bu abonelik sistemine köle edecekler. Ve istiyorlar ki hem kaçak kullanmayalım bu programları hem de hep internet bağlantısıyla kullanabilelim. Hem o kadar rahat olamayalım hem de onlar para kazansın, emek veriyoruz diyorlar. Bana biraz öyle gibi geliyor. Bu ticari kısmı. Bir de performans kısmı da şu. Belki yine zaman gelecek, artık bilgisayarla değil direkt internet üzerinden rahat rahat kendi footage'larımızı, kendi videolarımızı kurgulayabileceğiz. Bu da bulut sistemi üzerinden kendi bilgisayarlarıyla, serverlarıyla olacağı için hızlı olabilir. Böyle bir altyapı düşünüyorum. Bir de yapay zekanın bu tarz gelişmesiyle artık düşün, CapCut'ta çok güzel kurgular yapabiliyoruz ya telefonlarda. Yani daha ne olsun. Yavaş yavaş buna kayıyor gibi, çünkü artık ben normal Photoshop'unu açmayı unuttum. Photoshop'ta sürekli o beyaz logolu olan Photoshop'u açıyorum. Çünkü bu Generate Fill, doldur, et, yapay zeka kısmını aşırı kullanıyorum. Büyük ihtimal Premiere'de de yavaş yavaş buna geçeceğim. Özellikle benim zaten hastası olduğum şu crop özelliği benim çok işime yarıyor. Çok kullanıyordum. Çok ayar ediyordu beni. Oradan crop yaz, at filan. Allah aşkına ne gerek vardı, hele şükür. Bir de şunu söyleyeyim. Yani önceki yıllara göre aman böyle hani iPhone 15, iPhone 16 gibi. Yani müthiş değişiklikler olmamış. Dediğim gibi şu crop özelliği ta 2012'de zaten Edius'ta ben kullanıyordum. Efektleri bastığında efektlerde zaten bunu yapabiliyordum. 2025 diyeyim hadi. 2025 yılında Premiere yeni getirmiş. Çok büyük yenilikler görmedim açıkçası. Premiere'den daha efsane, daha büyük bir radikal değişiklik bekler miydim? Beklerdim. Yıl içinde de çok büyük değişiklikler yaptılar. Bazıları olacak, bazıları olmayacak. Bu deneme hemen olacak şeyler değil. Çünkü büyük inovasyonlar, gelişimler, arka planda dönen Ar-Ge'ler ve bizler de son kullanıcıyız. Yapılmışı görüyoruz. Elimizden geldiğince hem eleştirelim hem de katkı sunalım. Ama benim hala Premiere'den en büyük beklentim şu. Yani bunu yanlış anlamayın. Dandik diyeceğim. Dandik CapCut'ta bile. Yani CapCut'ı seviyorum bu arada. Yani o bütün efektler varken hala biz niye şu extension'lara muhtacız? Ne gerek var yani? Kendi içine doldurabildiğine açık kaynak yap, bir yerden millet doldursun. Bir şeyler yapsın gibi. Yani bu artık bu yazılımcılar falan, belki programı üretenler daha iyi bilir. CapCut'ta mümkünken DaVinci'de, Final Cut'ta ve Premiere'de, özellikle de Premiere daha boş geliyor bana diğerlerine nazaran. Niye biz extension'lara muhtacız şu tarz basit grafikler için bile? Bunu biraz merak etmiyor değilim. Belki yorumlarda böyle benden daha güzel fikri olanlar varsa aslında şu yüzden diyebilir. Böyle Premiere 2025 tırnak içinde 2025 beta güncel versiyon videosu buydu. Müthiş değişiklikler yoktu. Benim için tek devrim değişiklik crop'un gelmesiydi. Geri kalanların hepsini zaten pratik şekilde yapıyorduk. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Diğer videolardan farkı da benim için şuydu. İnsanlar normal Premiere'ini güncelleyip bunları göremeyebilir. Ben onu anlattım. Bir de malum kardeşlerimizin çoğu öğrenci, belki paralı versiyonu belki kullanamıyor. Ben de neden yok, ben neden bir bisküvit alamıyorum diye düşünen varsa da sebebi bu. Belki böyle illegal yoldan indirilenlerde bu henüz gelmemiş olabilir ama benim tahminim normal Photoshop'ta da bu arayüz ve bunlar büyük ihtimal gelecek. Bakalım nasıl bir kombinasyon yapacaklar, birkaç aya, belki birkaç haftaya göreceğiz. Buraya kadar sabırla izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kada Film Akademi çok çılgın yepyeni videolarıyla gelecek. Çünkü yeni videoda zaten anlatacağım bir şey var. Artık kırdım duvarları ve yepyeni videolar geliyor. Bu arada Instagram'da ve TikTok'ta da artık ufak Reels videolar yapmaya başladım. Hani bu arka planları kullanacaksan arka plan yaz, sana göndereyim gibi. Artık mecburen trende, modaya artık her neyse uyuyoruz. Çünkü öbür türlü hem içerik üretmesi zor oluyor. Bunu anlatacağım diğer videoda. Hem de bizi teşvik edecek bir şey olmuyor. Bu şekilde daha iyi. Şimdi başlıyoruz. Eğer deneyiminiz varsa benden önce ya da bu videodan sonra deneyiminiz varsa yorumlara yazsın. Çok hoşuma gitmiş ya da şunu anlatmamışsın bak bu da oldu diyen varsa da yazsın.
Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutma. Görüşürüz. Öğrenmek için değil, profesyonel olmak için takip et. Video üretimi hakkında her şey Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut, hem mobil hem de PC versiyonu, tamamen özgün içerikler. İşe yarar süper fikirler, sektöre dair yenilikler. Göksel Tuzun ile birlikte öğreniyoruz. Haydi kanalar, siz de gelin buraya.